Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel bir hırka yapacağız. Birinci bölümü paylaşacağım. Bu yuvarlak yakalı, reglan kollu, tek düğmeli bir hırka. Bir ceket şeklinde, ceket formunda bir hırka. İstediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Burada ben yuvarlak yakalı yapacağım ama bir arkadaşım benden reglan kollu ve yakalı hırka nasıl yapılır diye yardım istediği günden beri hazırlamak istediğim bir hırkaydı bu. Birinci bölümde ve ikinci bölümde bu arkadaşıma ve yakalı hırka nasıl yapılır videosu arayanlara destek olabilmesi için elimden geldiğince konuyu anlattım. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Henüz hırkam tamamlanmadı. Tamamlanır tamamlanmaz da devamı gelecek. Görüşmek üzere. Hırkamı 35 ilmekle başladım. Arkayı 60 ilmekle başlamayı düşünüyorum. 35 ilmekle başlama nedenim de öndeki kapanma payını hesaplamam ve artı önde kadınlarda göğüs olduğu için de geniş olmasını ve yan dikişlerimin de öne doğru kaymamasını sağlamam açısından. Hırkamız yuvarlak yakalı olacak ve bir düğme ile bağlanacak. Sadece en üstteki noktaya bir adet ilik açacağım. İstiyorsanız bütün hırka boyunca öne sağ tarafa ilikler açabilirsiniz. Sağ sola bindiği için sağda iliklerin olması gerekiyor. Sol tarafa düğmelerimizi dikeceğiz. Ben tek düğmeli yapacağım. İstiyorsanız her iki tarafa ilik açıp iki taraftan kurdele geçirip, biliyorsunuz bu sene çok moda, kalın kalın kurdeleler geçirip güzelce fiyonk yaparak da kullanabilirsiniz. Ben tek düğme yapmayı planlıyorum. Yuvarlak yakalı reglan kollu bir hırka başladım. Burada bir arkadaşımın benden ricası üzerine bu hırkayı V yakalı bir şekilde nasıl yapabiliriz de bir bölümde anlatacağım. Ama daha sonra o bölümü söküp yuvarlak yakaya çevireceğim. Dilerim bu arkadaşımız da bundan faydalanır ve örmek isteyenler de faydalanır diye umuyorum. Şimdi ben koltuk altına kadar arttırma yapmadan lastiksiz bir şekilde hırkamı örmeye başlıyorum. Hırkamızın ön sağ bedenini örmekteyim şu an. 35 ilmekle başlamıştım ve yaklaşık 32-33 santim kadar ördüm. Ve koltuk altındayım. Bu bölümü herkes kendi zevkine göre başlıyor. Bu bölümden sonra ne yapacağımızı anlatacağım ben şimdi. Benim hırkam aslında yuvarlak yakalı ve tek düğmeli bir reglan kollu hırka veya ceket de diyebiliriz. Çünkü mini bir cekete de benziyor. Hemen şöyle gösteriyorum size. Ben sol tarafı ördüm ve yuvarlak yakalı reglan kollu, görüyorsunuz şurada birazcık ipler de aşağılarda geziyor. Şöyle bir örgü var şu an elimde. Kolu görüyorsunuz ve yakamın da yuvarlaklığını görüyorsunuz ve bitiş kısmını da görüyorsunuz. Ön dümdüz ve burası sol olduğu için de sağ tarafa ilik açacağım için de bir işlem yapmadım. Böyle bitti. Kollarım ve arkada hazır sayılır. Henüz tam bitiremedim. Ve şimdi geldik efendim. Burada ne yapacağıma. Bir arkadaşım benden rica etti ve uzun zamandır da bekliyor. Ben kendisinin anlayış için çok teşekkür ediyorum. Başta siparişlerim vardı, öremedim. Daha sonra da benim taşınma olayım çıkınca ev hızlı bir şekilde satılıp başka bir yere taşınmam gerekince ben de elimden geldiğince bu kargaşanın ortasında örgü örmeye çalışarak ona vermiş olduğum sözümü tutmaya çalışıyorum ve onun için de hırkamın bir bölümünü V yakalı, bir bölümünü de yuvarlak yakalı ördüm. Şimdi benim hırkam yuvarlak yakalı olacak. V yakalı örmek isteyenler bu bölümden faydalanabilecekler ve özellikle de arkadaşımın anlayabilmesi için de çok basit bir yöntemle anlatıyor olacağım. Şimdi geldik efendim biz eksiltme yapacağımız yere.
koldan eksiltmeler yapacağız ve bu taraftan da eksiltmeler yapacağız. Ama önce kol bölümünden eksiltmeler yapıyoruz ve ben bir tane daha ip kesiyorum. Bunu kesme nedenim de nedir? Bu hırkamızın sağ tarafı olduğu için. Elimdeki tığımı kaybettim, aman aman. Şu an evi bir görseniz, evlere şenlik. Gerçekten çıldırmama az kaldı ama idare ediyoruz şimdi. Şurası benim arkadaşlar ön ortama yakın olan bölümü işaretledim. Yani burada ön bölüm olacak, bu tarafta bizim kol evimiz olacak. Buradan buraya giderken kol oyuntumuza biz başlayacağız ve hemen hızlıca başlıyorum kolumuzu nasıl yapacağımızı. İşaretlerimizi lütfen güzel güzel alalım. İstediğiniz her şeyle işaret alabilirsiniz ama sağlam olması tek istediğimiz unsur. Buradan yine ben ön ortasından dümdüz öreceğim ve kol evine yaklaştığımızda buluşacağız. Geldik kol evine 6 ilmek kala bir noktaya. Burada sonda 3 ilmeğimizi düz öreceğimiz için 3 tane ilmeğimi aynı anda örerek sola doğru ilmek kesme yapmış olacağım ve hemen burada işlemi yaptım. Sağa doğru yaparken de yaka kısmında gösteriyor olacağım. Onun için problem yok. Bu arkada kalan 3 ilmeğimi normal örüyorum. Dönüyorum ve ters örüyorum. Terste kesmemiz yok. Düzde yine kesmeden bir sıra daha öreceğim. Sonra tekrar ters öreceğim. Yine kesmemiz yok. Yani 4 sırada bir kol evinde kesmeye başlayacağız. Daha sonra herkes ayna karşısında bu kıyafetimizi kendine bir ölçecek. Hırkamızın etek kısmı neresinden başlasın? Nerede yaka başlasın kısmını ölçecek. Ben kol evini kesmeye başladıktan yaklaşık bir 3 parmak sonra yakayı kesmeye başlayacağım. O noktaya kadar 4 sırada bir bu tarafta keseceğim. Burada hiçbir işlem yok. Dümdüz örmeye devam edeceğim. Ve daha sonra beraberce önde de kesmemizi yapacağız. O noktada buluşalım. Hemen şurada 3 parmak öreceğim dediğim noktaya geldim. Santim olarak da vermek istiyorum size. Şöyle 5,5 santim kadar ördüm. Buradaki bölümü de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bunlar sadece size fikir verme amaçlı anlattığım şeyler. Bunun aynısını da örebilirsiniz veya kendinize uyarlamanız en güzeli tabii ki. O yüzden ben istediğiniz gibi yapabilirsiniz derken kendinize uyarlamanızdan bahsediyorum. Şimdi biz ön ortasındayız ve ön ortasında da artık eksiltmeler yaparak V yakamızı oluşturacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tanesini normal ördüm ve burada plastik dikiş iğnemden, yün iğnemden yararlanarak ilmeklerin yerini değiştireceğim. 2 tanesini iğneme aldım. Arkadakine öne geçireceğim. Tabi burada büyük bölümden de nasıl yapacağım konusunda bir fikrim yok ama şöyle iğneme geçireyim. Üçünü birden öreceğim. Bu da sağa doğru eksiltme oluyor arkadaşlar. Bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Bu tarafa doğru olmasından dolayı adı sağa doğru eksiltme. Biz artık 4 sırada bir 4 tane ilmek eksilteceğiz ve böylece bizim hırkamız veya ceketimiz yavaş yavaş üçgen formunda ön bölümü bitecek. Şimdi henüz anlaşılmıyor ama birkaç sıra sonra üçgen forma gelecek ve 4 sırada bir eksiltmeler yapacağız.
2 tane önde, 2 tane de kol evinde. Böylece 4 tane ilmeğimiz eksilmiş olacak. Bunu 2 sırada bir tane ilmek keserek de yapabilirsiniz. O da olabilir. Ama ben bunu çok beğendiğim için böyle yapıyorum. Siz de deneyebilirsiniz. Her sırada ilmek kesmektense böyle bir sağa doğru bir de sola doğru kesmeler yaparak ilerlemek benim daha çok tercih ettiğim bir yöntem. Şimdi geldik, 6 tane ilmeğimiz kaldı. Buradaki ilmeklerin yer değiştirmeden üçünü birden alıyorum ve zaten görüyorsunuz ilmeğimiz sola doğru yatmış oluyor. Aslında bu tüylü bir ip. Bunları hiç uğraşmadan da direkt üçünü birden alarak da yapabilirim. Ama tüysüz iplerle yapanlar için de bunu göstermek istedim. Şimdi 4 sırada bir ben hem önde hem de kol evinde eksiltmeler yaparak gidiyorum. Kol evime de bir adet daha işaret almak istiyorum. Bunu da neden yapacağım? Hemen şimdi ipimi bulur bulmaz anlatıyor olacağım. Evet, ipimi de buldum, geldim. Şurada hemen bir alt sıradan işaret alıyorum. Bunu yapmamın nedeni de ben bu V yakayı yaptıktan sonra, videoyu bitirdikten sonra burayı sökeceğim ve az önce göstermiş olduğum yuvarlak yakalı sol bedenin sağ bedenini örerek hırkamı tamamlayacağım. Şimdi görüyorsunuz, şuradan itibaren kol ivimiz ve hemen şuradan itibaren de birinci sıramız. Buraya da bir işaret alacağım. Şimdi burayı unutmayayım. Buradan itibaren de artık bizim ön bedenimiz şöyle bir şekilde yavaş yavaş eksile eksile gidecek. Birazcık daha yukarıya geldiğimde en tepe bölümünü anlatıyor olacağım. O noktada buluşalım. 6 tane ilmeğim kalana kadar yine devam ediyorum. 2 4 6 3 tanesini alarak eksiltmemi yaptım. Üçünü normal örüyorum. Şimdi 3 sıra eksiltme yapmadan öreceğim. Tersini tersten, düzünü de düzden örerek gidiyorum. Kol evinden ve yakadan itibaren kesmeye başlamıştık. Aynı işlemleri yapa yapa örüyorum arkadaşlar. Devam edelim. Tersteyim. Şimdi yine geldik kesmeye. Görüyorsunuz çok az ilmeğim kaldı. Şöyle hemen masama yatırarak örgümü bir göstereyim. Şöyle görüyorsunuz, baya bir. Şurası bizim koltuğu kesmeye başladığımız, kol evini kesmeye başladığımız nokta. Şuradaki sarı ipimizde iki yana da işaret aldım. Burası da yakayı kesmeye başladığımız nokta. Görüyorsunuz, yakamız birazcık daha yüksekte kalıyor koldan. Şimdi burada kesmemizi devam edeceğiz. Şimdi yine 4 sırada bir kesiyorduk. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi normal ördüm. Şimdi plastik yün iğneme 1-2 tane ilmeğimi geçirdim ve şuradaki 3. ilmeğimi de alıyorum. Arkadaki ilmeği öne geçiriyorum ve bu üçünü birden alıyorum. Bu da sağa doğru kesmeydi. Ben burada elimin altında plastik yün iğnesi olduğu için böyle yaptım. Başka bir şişle yapabilirsiniz. Çorap şişiyle yapabilirsiniz.
Veya tığınızla yapabilirsiniz. Kürdanla yapabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza geliyorsa. Şurada kesmeden sonra benim kaç ilmeğim kaldı? Hemen ona bakmak istiyorum. Şöyle bir bakayım. 2, 4, 5 ilmeğim kalmış. Ben şuradaki denge birbirine denk gelsin diye ikisini bir keseceğim şimdi. Çünkü sonda 3 tane ilmeğim kalsın istiyorum. Ve ikisini bir kestim. Gitgide küçültüyorum. Benim sayılarım ve bedenim sizinle tutmayabilir. Hiç sorun yok. Orada siz artık göz kararı, göz zevkinize göre, beden yapınıza göre ve ipinize, şişinize göre kendiniz karar veriyorsunuz. İlla böyle olacak diye bir şey yok. Çünkü bir nasıl söyleyeyim, yüksek dikiş sanatı demek hot cutter biliyorsunuz. Kişiye özel yapılır. Sanki ikinci bir tenmiş gibi, bir kıyafet gibi değil de güzel bir kumaştan yapılmış ikinci bir teni vücuda giymek gibi düşünün. Ve bu çalışmalar çok 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 pahalıdır. Özel dikimlerdir. Her bir santimi özeldir, kumaşı özeldir, dikişi özeldir ve ustaları da dünyada çok azdır. O yüzden bunu da öyle düşünün arkadaşlar. Madem örgü örüyorsunuz, severek örüyorsunuz, emek veriyorsunuz, ipinizi alıyorsunuz, şişinizi alıyorsunuz. Hepsi dünya para, vaktinizi veriyorsunuz, en değerlisi vaktiniz ve kendinizi örüyorsanız neden bir başkasının sayılarının aynısını yapasınız? Bu sizin kendi vücudunuz ve kendi örgünüz. Ben öyle düşünüyorum. Ben mesela başkasından aldığım fikirlerle, sayılarla yaptığım hiçbir şey bana güzel gözükmedi. Çoğunu sökmüşümdür. Bazıları da ne oldu? Ya bol oldu, ya dar oldu, ya uzun oldu, ya kısa oldu. En güzeli kendi ölçülerinizle hareket etmeniz. Şimdi yine 4 sıra örmüş oldum çene yaparken. Ve yine kesme yapacağız arkadaşlar. Buradaki kesmemizde devam ediyor. Şimdi burada artık nasıl yapacağımızı hemen karar vermemiz lazım. 3 tane bu tarafa ayırsam, 3 tane de bu tarafa ayırsam, ortada 2 taneyi kesiyorum. Buradaki 3 taneyi normal örüyorum. Bunu biraz da ne için yapıyorum arkadaşlar? Şuradaki kol evimin minicik kalmaması için yapıyorum. Şimdi şöyle bakalım. Benim kol evim şu tarafta. Sağ bedeni örüyoruz. Kol evimi ben burada üçer üçer kesmeye devam edersem şuralarda bir yerde bitecek ve benim kol evim çok minicik kalacak. Birazcık da burayı uzatabilmek adına aralarda 2 tane keserek devam ediyorum. Siz de burayı göz ardı etmeyin lütfen. Kol evimizin dar olması bayağı bir böyle sanki sıkışık bir görüntü olacağı için de sizin emeğinizi boşa çıkarmasın. Şimdi yine ben 4 sıra hiç eksiltme yapmadan tersten düzden örüyorum. Evet, gecenin bir yarısı bu gürültü yapmam iyi oldu. Vakit yok. Gece yarısı örgü örüyorum arkadaşlar. Kıymetinizi bilin. Seviyorum sizi. Gümbür gümbür sesler. Alt komşu da diyordur yani taşınıyor ama yani bu kadar da gürültü yapılmaz. Bilmiyor ki şişleri düşürüyorum, makasları düşürüyorum. Evet, şimdi geldik yine eksiltme bölümümüze arkadaşlar. Bu sefer şöyle bir işlem yapmayı düşünüyorum. Şimdi buradan 3,
Buradan da 3 keseceğim ve bizim geriye 2 ilmeğimiz kalacak. Artık yavaş yavaş ön bedenimizi bitiriyoruz. Üç tane eksilttim. Ortada bir tane ilmeğimi normal örüyorum. Tekrar 3 tane eksiltiyorum. Şöyle bir görüntümüz var arkadaşlar. Yine burası böyle. Bakıyorum kol evimiz ne durumda. Kesmem olabilir ama bir iki sıra daha örmek istiyorum. Şurada bir şişimi sakince gürültü yapmadan çıkarabilirsem iyi olacak. Tersten de örüyorum. Burayı fazla uzatmayacağım. 4 sırada burası böyle upuzun sipsivri bir şey olmasın istiyorum. Bir kere tersten ördüm eksiltmeden, sonra öne geldiğimizde 3 ilmeğin birden alarak eksiltiyorum arkadaşlar. Burada 2 ilmeğiniz de kalabilir. İkisini bir alın. 4 ilmeğiniz kalabilir. 4'ünü bir alabilirsiniz. Ve bizim şöyle bir kol evimiz oldu. Hemen kol evimi de fikir vermesi açısından ölçüyorum. Şöyle şuradan başlıyoruz. Beyaz bir ip olduğu için elimde gösteriyorum. Masa örtüm de beyaz. Yumuşak bir ip olduğu için geri çekiliyor. 25 santim arkadaşlar. Ve benim hemen bitirmiş olduğum kolumu da göstermek istiyorum size. Şöyle de bir kolum var. Görüyorsunuz. Reglan kolumuz var. Bunun da şuraya dikildiğini farz ediyoruz şimdi. Şuradan başlayarak buraya ben kolumu birleştirdiğimde, şöyle azıcık kameramı değiştiriyorum şeklini. Şuradan birleştirdim, geldim. Şurada bizim ön bedenimiz var. Görüyorsunuz, sivri bir şekilde kesiyoruz burayı. Kıvrılması sizi aldatmasın arkadaşlar. Burası dikildiğinde tabii ki böyle olmayacak. Ve şuradan da kolumuzu birleştirdiğimizde bizim yakamız nasıl oluyor? Şöyle bir V yakamız olacak. Bu V yakanın ön bölümüne lastik yapabilirsiniz veya yapmayabilirsiniz. Ben tığlayarak bir sıra sık iğne yapmayı planlıyorum. Veya örerken de kendinden haroşalarla da yapabilirsiniz. Şuradan 3 tane ilmeği haroşa yapabilirsiniz. Veya önüne bu birleşimi yaptıktan sonra yaklaşık bir 4 santim kadar, 3,5 santim kadar ters düz örerek de lastik yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben sadece tığlamayla, sık iğne ile bitirmeyi planlıyorum. Belki yalancı sık iğne olabilir ama geniş bir yaka veya lastik istemiyorum. Zaten ipim de böyle tüylü bir ip olduğu için lastik de pek güzel durmayacaktır. O yüzden denemeyeceğim. Ve bizim V yakadaki reglan kolumuz böyle kesiliyordu arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Gerçekten arkadaşım beni çok beklediği için kendimi çok mahcup hissettim ona karşı. Dilerim anlatabilmişimdir. Dilerim beni beklediğine değmiştir. O kadar yorgunum ki bazen kelimeleri nasıl seçeceğimi bilemiyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Şimdi ben ne yapıyorum? Şurada yakaya kadar söküyorum. Eksiltme yaptığım noktaya kadar ve yeniden şuradaki benim yuvarlak yakalı reglan kollu hırkamın sol tarafının sağ bedenini örüyorum. Görüyorsunuz, burası da aslında üçgen gibi kesilmiş ama şuradaki oyuntu, şöyle ayrı tuttuğumda göreceksiniz, daha belirgin. Burayı tığladığımda da şuradaki kol buraya geldiğinde de şöyle hemen omuzu ve kolu şöyle bir birleştireyim. Burası da böyle olacak arkadaşlar. Şurada da şöyle bir
bölümümüz olacak. Burası da böyle olacak. Şimdi ben bunu yeniden yuvarlak yapacağım. Şu an o kadar yorgunum ki şişi tutamıyorum. Onun için bunu yarına bırakacağım artık. En kısa zamanda kolları da anlatacağım, arkayı da anlatacağım. Tüm parçalar bittikten sonra buluşalım. İkinci bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.